Vatozlarım için 36 kilo kapya biber alınca satıcı şok oldu. Balıklar biber yer mi canım diyerek gülümsedi. Ancak ben gerçekten vatozlar için almıştım. Sizler de yanlış duymadınız. Tam 36 kilo kapya biber. 3 kasa biber aldım ve toplam ağırlığı 36 kilo çıktı. Ben genelde kış mevsimine girmeden alıp bütün kış balıklarıma veriyorum. Gelin bu videomuzda kapya biber dışında hangi sebzeleri vatozlara verebileceğimizi konuşalım. Haydi başlayalım. Hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle sizlere balıklara neden sebze verdiğimizden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi balıklar doğada bol bol yosun yemektedir. Bu yosunları tüketerek aslında sindirimlerini kolaylaştırırlar. Bizler akvaryumlarda balıklarımıza sürekli olarak kuru yemler verdiğimiz için zaman zaman sindirim sıkıntıları olabilir. İşte bu yüzden vatozların sindirim sistemlerinin rahatlaması için de sebze vermekteyiz. Sebze verirken de açıkçası ben rastgele sebze vermiyorum. Daha önce verdiğim ve balıklarımın severek tükettiği sebzeleri tercih ediyorum. Peki ben hangi sebzeleri veriyorum ve sizlere hangi sebzeleri tavsiye ediyorum? Bu konuya geçmeden önce vatozlara ya da diğer balıklara sebze vermeden önce nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Akvaryuma sebze attığımızda bu sebzeler akvaryum suyunu bozmaya başlamaktadır. Sizlere daha önce akvaryuma fazla yem attığımızda bu yenmeyen yemlerin akvaryum suyunu bozduğunu söylemiştim. Akvaryuma sebze attığımızda bu sebzelerin balıklar tarafından tüketilmesi zaman almaktadır. Bu durumda da yine akvaryum suyu bozulmaktadır. Özellikle sebzeler haşlandıktan sonra akvaryuma atılırsa suyu daha hızlı bozmaktadır. Bu sebeple akvaryuma atılan sebzeler maksimum 3 saat sonra akvaryumdan alınmalıdır. Zaten vatozlarınız sebzelere alıştıktan sonra bu 3 saatlik süre onlara fazlasıyla yetecektir. Peki sebzeleri neden haşlıyorum? Bazı sert yapıda olan sebzelerin kolay tüketilmeleri için haşlamayı tercih ediyorum. Ayrıca sebzeleri haşlamadan akvaryuma attığımızda suyun içinde batmamaktadır. Bu durumda da çatal ya da farklı bir metal araç ile bu sebzelerin batmasını sağlıyorum. Haftada 1 ya da 2 kez sebze verebilirsiniz. Hem yavru balıklara hem de damızlık balıklara verebilirsiniz. Sebzeyi verdiğiniz öğünlerde kuru yem vermenize gerek yoktur. O öğünde sadece sebze balıklar için yeterlidir. Ayrıca sebze verirken balık sayınıza uygun miktarda sebze vermeyi unutmayın. Yani bir çift damızlık vatoz için bir kapya biberi olduğu gibi atmayın. Bir çift vatoz için bir biberin çeyreği yani 1/4'ü fazlasıyla yeterlidir. Yine yavruluktaki yavru vatozlarınıza çok daha küçük bir parça yeterli olacaktır. Yavru vatozlarda sebzeyi günlük olarak değiştirmenizi ancak sürekli olarak yavrulukta sebze bulundurmanızı öneririm. Çünkü yavru vatozların sürekli olarak sebzeye ulaşabilmeleri çok önemlidir. Bu sayede gelişimleri hızlı olacaktır. Özellikle akvaryumda sebze bulunurken filtre sisteminin sürekli olarak çalışması da gereklidir. Bu sayede filtre sistemi suyunuzu filtre ederek suyun bozulmasını geciktirecektir. Sebzeleri tek tek açıklamadan önce son bir uyarıda da bulunmak istiyorum. Balıklarınıza ilk defa sebze verdiğinizde balıklarınız bu sebzelerden korkup yaklaşmayabilir. Bazen de gelirler ve birkaç ısırık aldıktan sonra uzaklaşabilirler. Bu durumda balıklarınızın sebzeyi yemeyeceği düşünülmemelidir. Çünkü ilk defa sebzeyle tanıştıklarında sebzeye karşı ilgisiz olabilirler. Balıklarınıza sebzeyi birkaç defa verdiğinizde yavaş yavaş alışırlar ve severek tüketirler. Gelelim vatozlara verebileceğimiz sebzelere. İlk olarak videonun başında da belirttiğim kapya biber, vatozlar tarafından severek tüketilen bir sebzedir. Kapya biberi normal biber ile ya da acı biber ile karıştırmamak gerekir. Satın alacağınız yerlerden kapya biber ismiyle talep ederseniz doğru sebzeyi almış olursunuz. Kapya biberi ister çiğ verebilirsiniz, isterseniz de haşlayarak verebilirsiniz. Haşlayarak verirseniz balıkların tüketmeleri daha kolay olacaktır. Özellikle yavru vatozlara haşlanmış olarak vermenizi tavsiye ederim. Ancak biraz önce de söylediğim gibi haşladığınız takdirde akvaryum suyunu da daha hızlı bozacaktır. Bu nedenle de akvaryumda uzun süre tutmamaya özen gösterin. Kapya biberi balıklarınıza çiğ olarak verecekseniz suyun içinde batmayacakları için mutlaka metal bir cisme takarak suya atılmalıdır. Ben çiğ verdiğim dönemde çatal kullanıyorum.
Kapya biberi haşlayarak vermek isterseniz yaklaşık 5 dakika haşlamanız yeterli olacaktır. Sonrasında ise biraz soğuduktan sonra akvaryuma atabilirsiniz. Sizlerle daha önce buharda kapya biber hazırlama videosu paylaşmıştım. Detaylara o videomuzdan ulaşabilirsiniz. İkinci olarak vatozlara havuç verebilirsiniz. Yine severek tüketecekleri bir sebzedir. Havucu haşlamanızı tavsiye ederim. Biraz sert yapıda olduğu için balıklarınızın yemesi zor olan bir sebzedir. Yaklaşık 15 dakika haşladıktan sonra uzunlamasına bölerek akvaryuma atabilirsiniz. Haşladıktan sonra çatalın kolaylıkla batıyor olması havucun uygun oranda haşlandığını gösteren bir ipucudur. Üçüncü olarak ise vatozlara salatalık verebilirsiniz. Salatalığı haşlamanıza gerek yoktur. Salatalığın kabuğu mutlaka soyulmalıdır. Uzunlamasına 2 ya da 4 parçaya bölündükten sonra bir metal cisim yardımıyla akvaryuma atabilirsiniz. Vatozlar dışında da pek çok balığın severek tükettiği bir sebzedir. Ancak salatalığı 2 saatten fazla akvaryumda tutmamak gerekir. Çünkü salatalık akvaryum suyunu diğer sebzelere göre çok daha hızlı bir şekilde bozmaktadır. Bu duruma da dikkat edilmelidir. Vatozlar için bir diğer sebze kabaktır. Yine salatalık gibi kabuğu soyularak ve çiğ olarak verebilirsiniz. Kabağı da akvaryumda 2-3 saatten fazla tutmamaya özen gösterin. Kabağı uzunlamasına ya da yuvarlak olarak keserek akvaryuma atabilirsiniz. Vatozlar kabağı yedikçe kabağın çekirdekleri su yüzeyine çıkabilir. Kabağın kendisini çıkarırken su yüzüne çıkan çekirdeklerini de akvaryumdan uzaklaştırmayı unutmayın. Beşinci olarak vatozlara verebileceğiniz sebze bezelyedir. Yine haşlayarak vermenizi tavsiye ederim. Çiğ olarak verdiğinizde tüketmeleri biraz zor olmaktadır. Ayrıca bezelyenin üzerindeki zarın da alınması gerekmektedir. Akvaryuma atmadan önce elinizle hafifçe ezmeniz vatozların yemesini kolaylaştıracaktır. Son olarak ise ıspanaktan bahsetmek istiyorum. Yine vatozların severek tükettikleri bir sebzedir. Hem haşlayarak hem de haşlamadan verebilirsiniz. Haşlamak isterseniz yaklaşık 5 dakika haşlamanız yeterli olacaktır. Eğer haşlamak istemezseniz yine metal bir cisim vasıtasıyla batmasını sağlayabilirsiniz. Ispanakları saplarıyla vermenizde bir sakınca yoktur. O şekilde akvaryuma atabilirsiniz. Hatta metal bir cisme takmak isterseniz ıspanağın saplarına tutturarak akvaryuma atabilirsiniz. Ancak ıspanağı iyi bir şekilde yıkamaya özen gösterin. Çünkü kökleri arasında toprak kalabilir. İyi bir şekilde temizledikten sonra akvaryuma atabilirsiniz. Sebzeleri haşlarken içine birkaç diş sarımsak da koyabilirsiniz. Sarımsağın faydalı özleri sebzelere de geçecektir. Ben de haşladığım sebzelerin içine mutlaka sarımsak atıyorum. Tüm bu saymış olduğum sebzeleri ben dönem dönem balıklarıma veriyorum. Bu sebzeler dışında diğer sebzeleri ben pek kullanmadım. Bu sebeple de o sebzeler hakkında yorum yapmam doğru olmayacaktır. Zaman zaman domates, karpuz, elma verenleri duydum. Ancak kendim test etmedim. O yüzden de sizlere tavsiyede bulunmam doğru olmayacaktır. Her zaman söylediğim gibi umarım bu videomuz da faydalı olmuştur. Lütfen videomuza kısa da olsa yorum yapmayı unutmayın. Son olarak videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmanızı hatırlatmak isterim. Bilgi içeren bir başka videoda görüşmek üzere. Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Whip up my appetite.